uzun zamandır kurgu dışı bir kitap okumak istiyordum. Ve bu kitaplığımda çok uzun zamandır bekliyordu sırasını. Sonunda okuma fırsatı buldum. Ve gerçekten zaten şöyle söyleyeyim. Çok güzel bir kitap. Baskısı müthiş. İçinde böyle bir sürü resim var. Böyle görünüyordur büyük ihtimal. Zaten Talha Uğurluel Hoca'nın YouTube'daki kanallarını izliyorum. Cansu Canan Özgen'in de hem YouTube'daki kanallarını izliyorum hem de yıllar yıllar önce güvenlikte çalışırken gece nöbetlerinde benim yani kesinlikle her gün her gece izlediğim programlar vardı. Gündem ötesiydi. Öteki gündemdi. Pelin Çift'ten sonra Cansu Canan Özgen mesela devralmıştı. Onun bütün programlarını izlerdim ben sabaha kadar. Yani o şekilde saatlerce süren programları takip ettiğim iki program var. Birincisi Tarihin Arka Odası, diğeri de öteki gündemdi. Ve Cansu Canan Özgen'i de oralardan hatırlıyorum. Talha Hoca'yı zaten senelerdir takip ediyorum. Tarih konularında birçok şeyi ondan öğrendim. Zaten tarihe ilgim vardı ama onun o böyle üstten akademik bir bakış açısıyla değil de böyle bizdenmiş gibi, benim bir abimmiş gibi, bir dayımmış gibi ya da mahalleden bir abimizmiş gibi böyle bizim seviyemize inerek yani o anlatışlarını ben çok severim zaten. YouTube'da da dinliyorum hala. O yüzden bu kitabı da senelerdir hep aklımdaydı. Bir sene önce falan almıştım. Anca fırsat bulabildim. Okudum. Selçuklu'nun şifreleri ve kronik kitaptan çıkmış. Ve gerçekten şöyle söyleyeyim, içinde hem Talha Hoca'nın kendi çektiği, bireysel çektiği böyle şu şekilde görünüyordur inşallah. E, şeyler var. Fotoğraflar var. Bir de bulabilirsem şu şekilde, artık bunlara ne deniyor? Gravür mü denir artık bilmiyorum da saçmalamış da olabilirim. Bu şekilde şimdi mesela günümüzde 2025 yılında bu tarz videoları fotoğrafları görseydim muhtemelen ChatGPT'dir, yapay zekadır böyle videolar, fotoğraflar oluşturmuş duyabiliyorum ama ya bu kitap 2017 yılında yazılmış. 2017 yılında yapay zeka böyle değildi. O resimler nereden bulunmuş bilmiyorum. Gerçekten çok güzel, çok canlı resimler vardı. Anlatımı pekiştiren, böyle hani bütün işte elimizdeki resimleri böyle böyle alıp atalım, kullanalım dememişler. Anlatımı pekiştiren. O sayfada işte Melikşah'la ilgili bir şey mi var? Ya da Melikşah'ın yaptırdığı bir cami mi var? Ya da bir kervansaray mı var? Hemen onun resmini yapıştırmış. Ve yıllardan beri zaten rehberlik yaptığı için elinde bunun gibi bir sürü de arşiv var muhtemelen. Bunların hepsini çok güzel koymuş, çok güzel anlatmış, hikayeleştirmiş de anlatmış. Kendi yaşam hikayesinden işte oralara gezmeye gittiğinde neler hissetmiş, neler yaşamış, bunlarla ilgili de birçok anekdot var. Ama şöyle söyleyeyim, tam olarak doğru düşünüyor muyum bilmiyorum ama Cansu Canan Özgen'in yani sadece ismi var ve arka kapak sayısı kapağında da bir tane resmi var. Ben açıkçası şeylerde falan da Cansu Canan'ın e, Talha Uğurluel'le bu kitabın geçtiği yerlere gidip oralarda fotoğraf çektirip falan öyle düşünmüştüm açıkçası ilk kitabı aldığımda, şöyle bir iki baktığımda. Ama Cansu Canan Özgen'in bir tane bile fotoğrafı yok yanlış hatırlamıyorsam. Hep ya Talha Hoca'nın kendi çektiği resimler var. Bazı resimlerde kendisi de var mesela. Ama Cansu Canan Özgen orada sadece soru kısmında olmuş. Ama orada da programlardan hatırladığım Cansu Canan gibi sormamış. Genelde Talha Hoca'nın anlatacağı konu ya girizgah olarak hani Cansu Canan'ın soruları kullanılmış gibi geldi. E, Biraz daha böyle Cansu Canan daha böyle cıvıl cıvıl, daha böyle aklına geleni soran bir insan olarak biliyorum ben programlarından. Tabii kitapta öyle olmaz. Evet, doğru. E, Yani şey açısından, eleştirmek açısından söylemiyorum ha. Cansu Canan'ın biraz daha böyle kitabın içerisinde daha bir ortak anlamında, yani parantez içinde ortak görürüm diye düşünmüştüm ama Talha Hoca'nın anlatacağı konulara girizgah olarak kullanılan soruları sormakla yükümlü olmuş. Cansu Canan'ın buradaki rolü.
Daha sonra yani tam olarak tabii söylemeyeyim. Bilenler biliyordur. Talha Hoca'nın başına bir şeyler geldi. TRT'den falan uzaklaştırıldı. Yoksa TRT'de program yapan, çok güzel de programları olan bir insandı. Bazı durumlardan dolayı uzaklaştı. Program yaptığı insanlarla da görüşmez oldu galiba. Benim hani sadece uzaktan baktığım kadarıyla böyle. Haksızlık yapıldığını düşünüyorum kendisine. Ama YouTube'da da bayağı 1 milyona yaklaşmış galiba geçen baktığımda. 800 bin küsürdü. Gerçekten başarılı bir kanalı var. Dediğim gibi biraz tekrara da düşmüş oluyorum ama akademik bir insan, hoca. Ama onun yerine bize böyle abimizmiş, bir amcamızmış gibi ya da liselerde özellikle çok sevdiğimiz, bizimle haşır neşir olan öğretmenler vardır ya. Onlar gibi anlatıyor konuları. Mesela şey vardır. Dini konuları ben Nihat Hatipoğlu'ndan dinlemeyi pek sevmem. O biraz daha böyle üst perdeden akademik konuşur ama ben rahmetli Ömer Döngel Hoca'yı çok severdim. Mesela Ramazan aylarında sahurda falan böyle Ömer Döngeloğlu'nu daha çok tercih ederdim. Aynı şekilde o jenerasyondan diyebilirim. Yani o minvalde insanı anlatıyor. Ee, Daha böyle damardan yakalamasını biliyor e, Talha Hoca ve YouTube'da nasıl böyle samimi anlatıyorsa inan ki bu kitapta da o samimiyeti gördüm ben. Şu sıralar zaten artık Osmanlı ilgili yani şey değilim tabii bunun üzerine okumadım ama birçok kitap okudum. Birçok YouTube'dan oradan buradan araştırmalarım oldu. Şu sıra bir senedir falan Selçuklulara kafayı takmıştım. Onunla ilgili romanlar falan aldım. Bu da iyi denk geldi. Tam böyle üzerine düştüm. Yani benim bir rehberim var. Hangi kitapları okuyacağım diye oraya koydum. Mesela bu kitabı okuduktan sonra okumaya geçtiğim kitap şu. Şimdi buna başladım. Berzem. İnanın yani ben şeyini bilmiyordum. Oradan rastgele seçiyorum ben. Şey var benim bir kitaplarımı, okumadığım kitaplarımı yazdığım bir yer var. Oradan rastgele seçiyorum ve rastgele bu tevafuk değildir herhalde yani. Şans eseri de değildir. Berzem. Yani Selçuklu'da geçen Melikşah'ın, Nizamülmülk'ün falan karakteri olduğu bir kitap. Şu an başındayım ama gayet güzel gidiyor. Yani artık evren mi diyelim, Allah mı diyelim yani Selçuklu'dan devam et Ahmet diyor galiba. Böyle de devam edeceğim. Bir de şöyle bir şey var. Kitabın içerisinde okurken onu gördüm. E, Çünkü bitmiyor zaten hikaye. Daha sonra Selçuklu'nun işte ismini de vermiş de hatırlamıyorum. Bu Selçuklu kitaplarının devamı gelecek. İşte başka kitaplarında devamı gelecek şeklinde hep söylemiş ama Cansu Canan Özgen'le gelmedi galiba. Talha Hoca başka kendi kitap yazmış mı bilmiyorum. Ben video çekerken araştırayım da ona göre video çekeyim demediğim için şu an bilmiyorum da açıkçası. Ama video çektikten sonra direkt bakacağım Talha Hoca yazmış mı. Ama zannedersem yazmadı galiba. Hani bu şekilde bir kitap çıkmadı galiba. Bilmiyorum bakacağım. Yanlış konuşuyor da olabilirim. Ama çok hoşuma gitti. Hatta şeye sordum ben 2017 yılında 25 TL'ymiş. ChatGPT'ye sordum şu anki ekonomik durumu göz önünde bulundurarak, enflasyonu göz önünde bulundurarak şu an çıkmış olsaydı bu kitap ne kadar olurdu diye. 280, 290, 300 lira falan dedi ama ben zannetmiyorum. Yani bu kadar güzel işlenmiş kronik kitap. Çok güzel işlenmiş. Yani böyle işe işin içerisinde büyük ihtimal Talha Hoca da dahil olmuş. Kronik kitabın zaten diğer kitapları da güzel ama fotoğraflarıyla, baskısıyla ki zaten şeyde yazıyordu onu bulabilirsem okuyayım şuradan. Bir teknoloji kullanılmış yazıyordu ama neredeydi ki o ya? Heh. Kitabın iç baskısında LED UV baskı teknolojisi kullanılmıştır. Kitabın kenarındaki lazer uygulaması orada gerçekleştirilmiştir diyor. Şurada da büyük ihtimal göstermeyi başaramam ama şöyle Selçuklu'nun çift başlı kartalı görünüyor. Aynı kapakta olduğu gibi şu şekilde. Yanda da bir lazer baskısı var. Gerçekten yani çok güzel. 25 liraymış o zamanlar. Tabi biraz daha şu anın 300 lirası diyor ChatGPT ama şu anki günümüzde çıksa bu yani 500 liradan aşağı olacağını zannetmiyorum ben. Bakalım yeni kitapları varsa onları da almayı düşünüyorum. Şu an elimde çok fazla kitap var okunmayı bekleyen ama yani Talha Hoca'ya büyük ihtimal torpil yapacağız bu kitabı da okuduktan sonra. Çünkü dediğim gibi YouTube'da zaten ben dinlemeyi çok seviyorum.
Onun dışında tamamen yani Selçuklu'yu kapsayan, onun anlatım biçiminin de bozulmadığı o samimi anlatımı okuyabiliyorsunuz. Valla alırsanız yani elinizde bulundurursanız bu tarz konulara, tarihe falan ilginiz varsa alıp kesinlikle kitaplığınızda olsun bu kitap. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Beni buraya kadar izlediyseniz, videoyu beğendiyseniz, videoyu beğenme tuşuna ve bu tarz içerik videolarını, kitap içerik videolarını da izliyorsanız kanalımda bunlardan bir sürü var. Onun için de abone olup kanalımı takip ederseniz ve yorumlarda da bunları belirtirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Ne olursa olsun kitap okumaktan asla vazgeçmeyin.